Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz çok şık bir tığ işi atkılı şapka yapılışı. Projenin yapılışı gerçekten çok kolay ve videoda ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Daha önceden şiş örgüsü benzer bir video paylaşmıştım. Oldukça da beğenilmişti. Şiş örgüsü bilmeyen arkadaşlar benzer bir projeyi tığ iş olarak benden istediler. Ben de bu projeyi hazırladım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Diğer projeyi de paylaşmak isterim. Önceden yayınlamış olduğum projeyi haroşa örgü olarak şiş örgü çalışmıştım. Bu çalışma biraz daha detaylı arkadaşlar. Şiş örgüsü çalışmak isteyen arkadaşlar için bu projenin video linkini videonun altındaki açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Buradan yararlanabilirsiniz. Gelelim ayrıntılara. Atkılı kapüşonu örmeye kapüşonun tepesinden başlıyoruz. İstediğimiz uzunlukta zincir çekiyoruz. Yarım elips şeklinde geri dönüşler yaparak örmeye başlıyoruz. Aynı yerden eşit aralıklarla artışlar yaparak genişletiyoruz. İstediğimiz genişliğe geldikten sonra düz devam ediyoruz. Ve kapüşon yüksekliği yine istediğimiz uzunluğa gelince atkının bir parçasını örmeye başlıyoruz. Atkının bir parçasını bitiriyoruz. Kaldığımız yerden diğer parçayı örmeye başlıyoruz. Örme işlemi bittikten sonra uç kısmından başlayarak atkılı kapüşonun bütün çevresine bu şekilde kenar kordonu örüyoruz yine tığla ve örme işlemini tamamlıyoruz. Benim örmüş olduğum atkılı kapüşon baş çevresi 54 ila 58 santimetre aralığında olan kişiler için uygun bir çalışma. Sizler daha küçük ya da daha büyük örmek isterseniz 4'er ilmek ekleyerek veya 4'er ilmek azaltarak örebilirsiniz. 4 zincir eklediğinizde 2 ilmek kapüşonun bir yarısı için, 2 ilmek de diğer yarısı için eklemiş oluyorsunuz. 2 ilmek yaklaşık olarak 1-1,5 santimetre aralığında bir uzunluk sağlıyor arkadaşlar. Diğer yerleri aynı şekilde örebilirsiniz. Tabii ki daha küçük örecekseniz ense bölümüne gelene kadar olan uzunluğu biraz kısa tutmanız gerekiyor. Bunu da kafanıza geçirerek ayarlayabilirsiniz. Kapüşonun bitme yeri hemen ense çıkıntısının altında olması gerekiyor arkadaşlar. Yine kafa çevresinin genişliğini hesaplamak için ise göz hizasından mezroyu alıyoruz. Baş çevresinden dolanıp diğer göz kenarına kadar ölçüyoruz. Yarısı kapüşonumuzun yarı genişliğini vermiş oluyor. Ona göre de dediğim gibi buradan zincir eklemesi veya azaltması yapabilirsiniz. Kapüşonun ölçülerini vermek istiyorum. Zincirin uzunluğu yaklaşık olarak 13,5 santimetre. Kapüşon yüksekliği 24 santimetre. Kapüşonun genişliği 21 santimetre. Atkının uç kısmından kapüşon tepesine kadar uzunluk 124 santimetre arkadaşlar. Atkının en geniş yerinin uzunluğu ise yaklaşık olarak 19,5 santimetre. Şu şekilde kapüşonun iç bölümünü de göstermek istiyorum. Oldukça şık, güzel bir çalışma oldu. Gelelim gerekli malzemelere. Atkılı kapüşonu iki farklı ipi karıştırarak çift kat olarak ördüm. Her ikisi de 50'şer gram. Daha kalın olan ip 50 gramı 175 metre ve %75 akrilik, %25 alpaka yün karışımlı. Diğeri ise 50 gramı 250 metre, %49 yün, %51 polyester karışımlı ipler. Sizler bu şekilde iki ipi karıştırarak değil tek ip olarak da örebilirsiniz. Atkılı kapüşonu 8 numara 5 milimetrelik tığ ile ördüm. Kenar kordonunu ise 7 numara 4 milimetrelik bir tığla ördüm. Bir numara daha küçük arkadaşlar. Ayrıca bir makas, birkaç ayraç ve bir iğneye ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. 8 numara 5 milimetrelik tığ ile örmeye başlıyorum. Önce şapkayı öreceğiz. Daha sonra atkılarını örmeye devam edeceğiz. Önce bir ilmek alıyorum. Bu ilmeği sayıya dahil etmiyorum. Sabitlemek için kullandım.
Şapkayı büyütmek ya da küçültmek isterseniz 4'ün katı ilmek sayısına bir ilmek ekleyeceksiniz. Yani 20 ilmek artı 1 veya 24 artı 1 şeklinde. Ben 24 artı 1 yani 25 ilmek alarak başlayacağım. 25 zincir çekiyorum. ...25 zincir çektim. Bir zincir de fazladan çekiyorum. Bunu sayıya dahil etmeyeceğim. Dönüş için kullanacağım. Şöyle zinciri ters çeviriyorum. Ters taraftaki çıkıntılara batarak sık iğne öreceğim. Birinci çıkıntıyı atlıyorum. İkinci çıkıntıya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Toplam 24 sık iğne öreceğim. Toplam 24 sık iğne ördüm. 25. zincire 4 sık iğne örerek dönüş yapacağım ve birinci turun diğer tarafını tamamlayacağım. Şimdi son zincire batıyorum. Aynı yere toplam 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi örmüş olduğum 24 sık iğnenin karşısına birer sık iğne örerek bu tarafta da yine toplam 24 sık iğne öreceğim. İlk sık iğnenin karşısına batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu örmüş olduğum sık iğneden önce buraya bir işaret yerleştiriyorum. Şimdi sırayla devam ediyorum. Birinci sık iğne, toplam 24 sık iğne örelim. Örerken de bu fazlalık ipi araya alarak gizleyelim. Ayraçtan itibaren 24 sık iğne ördüm ve birinci turu tamamladım. Bir zincir çekiyorum, dönüş yapıyorum. Ters taraftayım ve ikinci tura başlıyorum. Çift sayı olan turlarda ilk ördüğümüz sık iğneyi sayıya dahil etmeyeceğiz. İlk boşluğa batıyorum, bir sık iğne örüyorum ve bunu saymıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa batıyorum. Birinci sık iğneyi ördüm. Yine bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa batıyorum. İkinci sık iğneyi örüyorum. Bu şekilde toplam 12 sık iğne örelim. ...11 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ayraçtan sonraki ilmeğe 12. sık iğneyi örüyorum. Sırayla 1, 2, 3 ilmeğe batacağım. Birer sık iğne öreceğim. İlmek atlamayacağım. Önce bir zincir çekiyorum. Hemen sıradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ikinci boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. Yine bir zincir çekip üçüncü boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi aynen burada yapmış olduğumuz gibi bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa sık iğne örerek sıra sonuna kadar 12 sık iğne öreceğiz. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa batıyorum. Birinci sık iğneyi ördüm. Buraya bir işaret yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Bir zincir çektim. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bir boşluk atlıyorum. Alt sıradaki sık iğnenin ilmeğine batarak 24. sık iğneyi örüyorum. Ayraçtan itibaren 24 sık iğne ördüm. Şimdi 3. tura başlayacağım. 2 zincir çekiyorum.
dönüş yapıyorum. Ön taraftayım ve 3. tura başlıyorum. Bundan sonra tek sayı olan turlarda, yani ön tarafta örerken 2 zincirle başlayacağız. İlk boşluğa batıyorum. Zincir ilmeğin altındaki boşluğa bir sık iğne örüyorum ve bu örmüş olduğum sık iğneyi sayıya dahil ediyorum. Çift zincir çektiğim sıra başını işaretledim. Birinci sık iğneyi ördüm. Devam ediyorum. İkinci zincir boşluğun altından batıyorum. İkinci sık iğneyi örüyorum. Toplam 12 sık iğne öreceğiz ve artış yapacağız. Devam edelim. ...11 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. 12. sık iğneyi işaretin bulunduğu ilmeğe örüyorum. Toplam 12 sık iğne ördüm. İlk sık iğneyi de saydım. Şimdi zincir ilmeklere batarak çift sık iğne öreceğiz ve 3 ilmek artış yapacağız. 1, 2, 3. ilmeğe işaret yerleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk zincir boşluğa batıyorum. Buraya çift sık iğne öreceğim. Bir sık iğne ördüm. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum. İkinci sık iğneyi örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Sıradaki zincir ilmeğin altından batıp çift sık iğne örüyorum. Birinci, araya zincir çekip ikinciyi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İşaretli yere geliyorum. Buraya da çift sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sırayla sıra sonuna kadar 12 sık iğne öreceğim. Birinci sık iğneyi ördüm. Hemen bu sık iğneden önceki zincir ilmeğe işareti yerleştiriyorum. Devam ediyorum. İkinci sık iğne. On ikinci sık iğneyi ördüm ve 3. turu tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Turu kapatmak için alttaki sık iğnenin ilmeğine batıyorum bu şekilde. İki kanadına birden. Bir sık iğne örüyorum. Bu sık iğneyi sayıya dahil etmiyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Ters taraftayım. 4. tura başlayacağım. İlk boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu sık iğneyi sayıya dahil etmiyorum. Bu sırada artış yapmadan sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 30 sık iğne öreceğiz. Önce işarete kadar 12 sık iğne örelim. Birinci sık iğne. Devam ediyorum. İşarete kadar geldim. 12. sık iğneyi örüyorum. Şimdi çift sık iğnelerin içerisine batarak sık iğne öreceğiz. Bir zincir çekiyorum. İlk çift sık iğnenin ortasındaki zincir ilmeğin altından batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Çift sık iğnelerin arasındaki zincir ilmeğe batıp bir sık iğne daha örüyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Son sık iğneyi işaretli ilmeğe örüyorum. Toplam 30 sık iğne ördüm. Yine 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk boşluğa bir sık iğne örüyorum. Bu sık iğneyi sayıya dahil edeceğiz. 5. tura başlıyorum. İşareti yerleştiriyorum. Bu ilmekten başlayarak toplam 12 sık iğne öreceğim ve artış yapacağım bu sırada. İlk sık iğneden itibaren 12 sık iğne ördüm. Şimdi sırayla ilmekleri sayıyorum. 6 ilmek sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'ya işaret yerleştiriyorum.
Şimdi bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek şeklinde ilmek artışları yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki zincir boşluğun altından batıyorum. Buraya çift sık iğne örüyorum. Birinci sık iğneyi ördükten sonra bir zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. İkinci sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki zincir boşluğun altından batıyorum. Tek sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip bir tek sık iğne örüyorum. İkinci tekrarı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa çift sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip işaretli ilmeğe tek sık iğne örüyorum. Toplam 3 ilmek artışı yaptım. Devam ediyorum. Ayraçtan sonra 12 sık iğne öreceğim. Bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar buraya ayracı yerleştiriyorum. Ayraçtan itibaren 12 sık iğne örüyorum. 12. sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekiyorum, turu kapatıyorum. Yine alttaki sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu sık iğneyi sayıya dahil etmiyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. 6. tura başlayacağım. Ters taraftayım. Bu sırada artış yapmayacağız. Sıra sonuna kadar toplam 33 sık iğne öreceğiz. İlk ördüğüm bu sık iğneyi sayıya dahil etmiyorum. Birinci sık iğneyi örüyorum. 1 2 bu şekilde devam ediyorum. Çift sık iğnelerin arasına batıyoruz ve sırayla devam ediyoruz. Altıncı turu tamamlıyorum. İşaretli ilmeğe batıyorum. 33. sık iğneyi ördüm. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Ön taraftayım. 7. tura başlayacağım. Birinci sık iğneyi örüyorum. Tekrar işareti yerleştiriyorum. Bu sık iğneyi sayarak devam ediyorum. 12 sık iğne öreceğim ve artış yapacağım bu sırada. İlk sık iğneden itibaren bu sık iğne de dahil olmak üzere 12 sık iğne ördüm. Şimdi zincir boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuya bir işaret yerleştiriyorum. İlmek artışları yapacağız. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde. Bir zincir çekiyorum. İlk boşluğa çift sık iğne örüyorum. Daha sonra sırayla 2 tek. Tekrar bir çift sık iğne örüyorum. 2 tek. İkinci tekrarı tamamladım. Sıradaki boşluğa çift sık iğne örüyorum. 2 tek. İkinci tek işaretli ilmeğe örüldü. İşareti çıkartıyorum. Şimdi sırayla 12 sık iğne öreceğim. Birinci sık iğneyi ördükten sonra hemen sık iğnenin ön tarafına ayracı yerleştiriyorum. Birinci sık iğne devam ediyorum. Ayraçtan itibaren 12 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum ve 7. turu kapatacağım. Alttaki sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu örmüş olduğum son sık iğne sayıya dahil değil. Turu kapatmak için tekrar bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Ters tarafta 8. sıraya başlayacağım. Bu sırada artış yapmadan sıra sonuna kadar toplam 36 sık iğne öreceğim. İlk
örmüş olduğum bu sık iğne sayıya dahil değil. Şimdi birinci sık iğneden örmeye başlıyorum. Otuz üçüncü sık iğneyi işaretli ilmeğe örüyorum ve 8. turu tamamlıyorum. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Ön tarafta 9. tura başlıyorum. İlk sık iğneyi ördüm. Tekrar işareti yerleştiriyorum. Bu sık iğne de dahil olmak üzere 12 sık iğne öreceğim ve bu sırada artış yapacağım yine. ...12 sık iğne ördüm. Yine buradan ilmekleri sayıyorum. 12 ilmek sayacağım. Sıradaki zincir ilmekten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. zincir ilmeğe bir işaret yerleştiriyorum. Yine 3 ilmek artış yapacağım. Sıradaki zincir ilmeğin altından batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. Daha sonra sırayla 3 tek sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Bu işlemi 3 kez tekrarlayacağız. Şimdi ikinci tekrara geçiyorum. Önce bir çift sık iğne örüyorum. Daha sonra 3 tek. 1, 2, 3. İkinci tekrarı tamamladım. Üçüncü tekrarı yapıyorum. Önce bir çift sık iğne örüyorum. 3 tek. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Şimdi öreceğim sık iğne de dahil olmak üzere 12 sık iğne örüyorum. 1, buraya ayrıcı yerleştiriyorum. Devam ediyorum. İkinci sık iğne. İşaretten itibaren 12 sık iğne ördüm. 9. turu kapatıyorum. Bir zincir çektim. Alttaki sık iğnenin ilmeğine batıp sık iğne örüyorum. Bu son ördüğüm sık iğne sayıya dahil değil. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Ters taraftayım. 10. sıraya başlayacağım. Bu sırada artış yapmadan sıra sonuna kadar bütün ilmekleri öreceğim. Toplam 39 ilmek öreceğiz. İlk ördüğüm sık iğneyi sayıya dahil etmiyorum. Birinci sık iğne, ikinci, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor. Otuz dokuzuncu ilmeği işaretli ilmeğe örüyorum ve 10. turu tamamlıyorum. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Ön taraftayım. 11. tura başlıyorum. Bu turda da ilmek artışı yapmayacağız. Birinci sık iğneyi ördüm, işareti yerleştiriyorum. Tur sonuna kadar toplam 39 sık iğne örüyorum. Birinci sık iğnemiz, devam ediyorum. ...39 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum ve 11. turu kapatıyorum. Son ördüğüm sık iğneyi sık iğne sayısına dahil etmeyeceğim. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Ters tarafta 12. tura başlıyorum. Son kez artış yapacağız. Bir sık iğne örüyorum. Bu sık iğneyi sıraya dahil etmiyorum. Şimdi toplam 12 sık iğne öreceğim. Birinci, ...12 sık iğne ördüm.
Şimdi son kez artış yapacağım. 3 ilmek daha ekleyeceğim. Sıradaki zincir ilmekten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. zincir ilmeğe ayraç yerleştiriyorum. Şimdi bir çift 4 tek, bir çift 4 tek, bir çift 4 tek şeklinde sık iğne öreceğiz. Önce bir çift sık iğne örüyorum. Daha sonra 4 tek sık iğne. 1 2 3 4. Tekrar bir çift sık iğne. 4 tek. 1 2 3 4. Son kez tekrar yapıyorum. Bir çift sık iğne. 4 tek. 1 2 3 4. Artışları tamamladım. Şimdi sıra sonuna kadar 12 sık iğne öreceğim. Birinci sık iğneyi işaretliyorum. Birinci, ikinci, devam ediyorum. 12. sık iğneyi işaretli ilmeğe örüyorum. 12. turu tamamladım. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. 13. tura başlıyorum. Ön taraftayız. İlk ilmeğe sık iğne örüyorum. İlmeği işaretliyorum. Birinci sık iğnemiz. Devam ediyorum. İkinci, üçüncü. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplam 42 sık iğne örüyorum. Toplam 42 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum ve turu kapatıyorum. Son ördüğüm bu sık iğneyi sayıya dahil etmiyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Ters taraftayım. 14. tura başlıyorum. Bundan sonra artık artış yapmadan devam edeceğiz. İlk ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu örmüş olduğum sık iğneyi sayıya dahil etmiyorum. Birinci sık iğne, ikinci, devam ediyorum. Tur sonuna kadar 42 sık iğne örüyorum. Ayracın bulunduğu ilmeğe 42. sık iğneyi örüyorum ve 14. turu tamamlıyorum. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Ön tarafta 15. tura başlıyorum. Birinci sık iğneyi ördüm. Tekrar işareti yerleştiriyorum. Son ördüğüm 13. ve 14. sırayı sürekli tekrar ederek artış yapmadan örmeyi sürdüreceğiz. Her sıradaki ilmek sayısı yani sık iğne sayısı 42 sık iğne olacak. İstediğimiz yüksekliğe gelene kadar örmeyi sürdürelim. Atkıyı örmeye başlarken tekrar birlikte olacağız. Kapüşonun 42. turunu tamamlıyorum. İşaretli ilmeğe son sık iğneyi ördüm. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi öreceğim ilk sıra atkının birinci sırası olacak. İlk zincir boşluğa bir sık iğne ördüm. Birinci sık iğnemiz. Yine köşeye ayracı yerleştiriyorum. Kapüşonun örme işlemini tamamladım. Şimdi atkının bir tarafını öreceğiz. Bitirdikten sonra diğer tarafını örmeye başlayacağız. Bir turdaki sık iğne sayısı 42 sık iğne. Tam yarısını işaretleyeceğim. Birinci sık iğneyi örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum.
Atkının ilk sırasında 21 ilmek olması gerekiyor. Ama bir ilmek eksilteceğim için ayraçtan önceki boşluğa sık iğne ördükten sonra dönüş yapacağım ve 20 sık iğne ile devam edeceğim. Her 8 sırada birer ilmek eksilterek devam edeceğiz. Atkının birinci sırasına başlıyorum. Birinci sık iğne, devam ediyorum. Toplam 20 sık iğne öreceğiz. Toplam 20 sık iğne ördüm ve bir sık iğne eksilttim. 2 zincir çekerek dönüş yapıyorum. Bundan sonra dönüşlerde hep 2 zincir çekeceğiz ve ilk ördüğümüz sık iğneyi sıraya dahil edeceğiz. Birinci sık iğne, ayraca kadar buraya ördüğümüz 20. sık iğne olacak. İkinci sıraya başlıyorum. İlk eksiltme yaptığım sıraya bir işaret yerleştiriyorum. 7 sıra eksiltme yapmadan öreceğiz. Tekrar 8. sırayı örerken bir eksiltme yapacağız. Birinci sık iğne, devam ediyorum. Ayracın bulunduğu ilmeğe 20. sık iğneyi örüyorum. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Artık ayraç takmama gerek yok. Her dönüşte ikişer zincir çekeceğiz. İlk zincir boşluğa batıyorum. Birinci sık iğneyi ördüm. Sıra sonuna kadar toplam 20 sık iğne örelim. Yirminci sık iğneyi ördüm. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Yine aynı şekilde öreceğim. İşaretli sıranın üzerine 7 sıra ördükten sonra eksiltme yaparken tekrar birlikte olacağız. Her sırada 20 sık iğne olacak şekilde örelim. Birinci sırada eksiltme yapmıştık. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Şimdi 8. sırayı örerken bir ilmek daha eksilterek devam edeceğiz. 19 sık iğne öreceğiz. 2 zincir çektim. İlk zincir boşluğa batıyorum. Birinci sık iğneyi örüyorum. Devam ediyorum. ...19 sık iğne ördüm. İlk sık iğne de dahil olmak üzere. Şimdi son sık iğneyi örmeden dönüş yapacağım. Yine 2 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. İlk zincir boşluğa batıp birinci sık iğneyi örüyorum. Hemen eksiltme yaptığım yere işaretimi yerleştiriyorum. Bu işaretli sıranın üzerine 7 sıra olunca tekrar aynı şekilde bir eksiltme yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar toplam 19 sık iğne örüyorum. Toplam 19 sık iğne ördüm. İlk sık iğne de dahil olmak üzere 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk zincir boşluğa birinci sık iğneyi örüyorum ve devam ediyorum. Toplam 19 sık iğne öreceğim. Bu şekilde 7 sıra ördükten sonra 8. sırayı örerken yine aynı şekilde bir ilmek eksilteceğiz. Eksiltmelerimizi her 8 sırada bir tekrarlayarak devam edelim. Tekrar birlikte olacağız. Her 8 sırada birer sık iğne eksilterek örmeyi sürdürdüm. Son 2 sık iğnem kaldı. Son kez eksiltme yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. İlk zincir boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Zincir boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 2 sıra ördüm. Bu şekilde toplam 7 sıra örelim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. İpi ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Atkının bir tarafını tamamladım. Atkının görüntüsü bu şekilde. Şimdi diğer atkı parçasını örmeye başlayacağız. Bu parçayı örerken kapüşonun ön kenarından ve ön taraftan ilk sırayı örmüştüm. Şu şekilde. Diğer atkı parçasını örerken yine ön kenardan örmeye başlayacağız ama ilk sırayı ters taraftan öreceğiz arkadaşlar. Önce sık iğne öreceğimiz yerleri sayıyorum. Birinci boşluğu saymıyorum. Buradan ipi takacağım. Zincir boşlukları sayarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. zincir boşluğa bir işaret yerleştiriyorum. Sık iğne örerek geleceğim. İşaretli yere batmayacağım. Buradan dönüş yapacağım. Önce ilk boşluğa ipimi yerleştiriyorum. Tığımı bu boşluktan yerleştirdikten sonra bir ilmek alıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Bu fazlalık ipi de örerken araya alarak devam edeceğim. Şimdi sık iğne örmeye başlıyorum. İlk boşluğa batıyorum. Birinci sık iğneyi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci boşluğa ikinci sık iğneyi örüyorum. Bu şekilde toplam 20 sık iğne örelim. Yirminci sık iğneyi ördüm. 21. boşluğa batmıyorum. Burada bir ilmek eksilttik. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. İkinci sıraya başlayacağım. İlk boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu sık iğneyi de sayarak sıra sonuna kadar toplam 20 sık iğne örüyorum. Son boşluğa 20. sık iğneyi ördüm. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. 3. sıraya başlayacağım. İlk boşluğa batıyorum. Bu sık iğneyi de sayıyorum. Sıra sonuna kadar 20 sık iğne örüyorum. Son boşluğa 20. sık iğneyi ördüm. 3 sıra örmüş oldum. Toplam 8 sıra olunca tekrar birlikte olacağız. 2 zincir çekip dönüş yaparak devam ediyorum. Eksiltme yaptığım ilk sırada dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi bu sırada tekrar bir ilmek eksilteceğim. Buraya kadar toplam 19 sık iğne öreceğim. İlk boşluğa batıp birinci sık iğneyi örüyorum ve devam ediyorum. İlk sık iğneden itibaren 19 sık iğne ördüm ve ikinci kez eksiltme yaptım. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk boşluğa batıyorum. Birinci sık iğneyi örüyorum. Bir zincir çekip ikinci boşluğa ikinci sık iğneyi örerek sıra sonuna kadar toplam 19 sık iğne öreceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Eksiltme yapmış olduğumuz ilk sırada dahil olmak üzere 8 sıra örünce aynı şekilde bir eksiltme daha yapacağız. Bu şekilde ilmekleri eksilterek devam edeceğiz. Bundan sonrası aynen diğer atkı parçasında ördüğümüz gibi örülecek. Son bir sık iğne kaldığında ise 7 sıra örünce atkıyı bitirmiş olacağız. Atkıyı bitirdiğimizde tekrar birlikte olacağız. Kenar kordonunu öreceğiz. Bu şekilde devam edelim. Atkının örme işlemini tamamladım. Son eksiltme yaptığım sıranın üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Şimdi bu uç kısımdan başlayacağım ve atkının ön kenarından diğer atkı ucuna kadar kenar kordonu öreceğim.
Zincir çekmeden dönüş yapıyorum ve tığımı bırakıyorum. Atkıyı ördüğüm 5 milimetrelik tığ bırakıp bir numara daha küçük bir tığ alıyorum, 4 milimetrelik. Bu tığla örmeye başlıyorum. Örgümüzün ön tarafındayız. Ön kenardan örmeye başlayacağız. Kapüşonun etrafından devam edip diğer atkı ucuna kadar geleceğiz. Önce bir zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğum zincirin ön kanadına batıyorum. Son sıranın zincir boşluğuna batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki ilk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Şimdi tığımda 2 ilmek var. Daha sonra bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Soldaki ilmeğe önce batıyorum. Tekrar son sıranın zincir boşluğuna batıp bir ilmek alıyorum. Buraya 2 kez batmış oluyoruz. Bu aldığım ilmeği tığdaki ilk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. Soldaki ilmeğe önce batıyorum. Daha sonra ikinci sıranın boşluğuna batıp bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki ilk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Daha sonra tığdaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde diğer atkı ucuna kadar örmeyi sürdürüyorum. Atkının diğer ucuna kadar geldim. Şimdi son sıranın zincir boşluğuna 2 kez batacağım. Dönüş yapıp eksiltmeler yaptığımız kenardan örmeyi sürdüreceğim. Önce soldaki ilmeğe batıyorum. Son zincir boşluğuna batıp örüyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Dönüş yaptım. Şimdi bu sırayı tamamladım. Hemen üstündeki sıraya batarak devam edeceğim. Örerken de bu fazlalık ipi araya alacağım. Önce sol kenardaki ilmeğe batıyorum. Birinci sıradan sonraki ikinci sıraya batıyorum. Örüyorum. Devam ediyorum. Sıra atlamadan her sıra başına batıyorum. Aynı şekilde örüyorum. Çıkıntıdan önceki son sıraya kadar ördüm. Şimdi soldaki ilmeğe batıyorum. Bu çıkıntının ucundaki zincir boşluğa batıp ilmek çıkartıyorum. Aynı şekilde örüyorum. Devam ediyorum. Bir üst sıraya batıyorum. Bu şekilde ikinci çıkıntıya kadar devam ediyorum. İkinci çıkıntıya kadar geldim. Yine aynı şekilde buradaki çıkıntının ucundaki zincir boşluğa batıyorum, örüyorum. Bu şekilde örerek devam ediyorum. Ense bölümündeki köşeye kadar örelim. Atkı başlangıcının ilk sırasına kadar geldim. Şimdi bu sırayı örüp ayraçların bulunduğu bölümden diğer atkı parçasına geçiş yapacağım. Yine soldaki ilmeğe önce batıyorum. Atkının ilk sırasına batıp ilmek çıkartıyorum. Devam ediyorum. Hemen köşedeki zincir boşluğa batıyorum. Tekrar soldaki ilmeğe batıyorum. Birinci ayracın bulunduğu zincir boşluğa batıp ilmek çıkartıyorum. Aynı şekilde ördüm. Şimdi ikinci ayracın bulunduğu boşluğa batıyorum. Diğer atkı parçasının ilk sırasına gelmeden önce köşedeki boşluğa batıyorum.
bir ilmek çıkartıp kaydırma ördüm. Yine sol kenardaki ilmeğe batıyorum. Atkının ilk sırasına batarak örmeyi sürdürüyorum. İlk çıkıntıya kadar her sıraya batarak örüyorum. Çıkıntının olduğu sıraya geldim. Yine soldaki ilmeğe batıyorum. Zincir boşluğuna batıp ilmek çıkartıyorum ve ilmekleri örüyorum. Tekrar soldaki ilmeğe batıyorum. Çıkıntıdan sonraki sıranın ilk ilmeğine batıyorum. Devam ediyorum bu şekilde. Her sıra başına batarak kaydırma örerek devam ediyoruz. Ense bölümü bu şekilde tamamlandı. Uç kısma kadar devam edelim. Sondan bir önceki boşluğa batıp örme işlemini tamamladım. Son kez bağlamak için bir işlem yapacağım. Yine soldaki ilmeğe batıyorum. İlk sık iğnenin ilmeğine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki iki ilmeğin içerisinden bu çıkardığım ilmeği geçirerek örme işlemini tamamlıyorum. Şimdi ipi kesiyorum. İpi ilmeğin içerisinden geçiriyorum. İpi iğneye geçirip uç kısmı bağlayacağım. Burada hemen alt tarafta ilk ilmeğimiz var, gördüğünüz gibi V şeklinde. Bu ilmeğe önden batıyorum her iki kanadına birden. Şöyle geldim. Burada ipin çıktığı ilmeğe tekrar üstten batıp bu kısmı bu şekilde kapattım. Tekrar alt tarafta ipi sabitliyorum. Daha sonra ilmekler arasında yürüterek ipi gizliyorum. Bu şekilde. Fazlalık ipi de kesiyorum. Örme işlemini tamamladım. Evet arkadaşlar, tığ işi atkılı kapüşon projemizin sonuna geldik. Bütün işlemlerini tamamladım. Son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kapüşonun içeriden görüntüsü bu şekilde. Burası ense bölümü, atkıların başlangıç yeri, uç kısımları. Ön yüzde kenar kordonu bu şekilde gözüküyor. Ters tarafta ise sık iğne şeklinde. Desenimiz her iki yüzde de aynı şekilde görünüyor, gördüğünüz gibi. Bir projenin daha sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.